Merhaba değerli arkadaşlarım. Hepiniz bir videomuza hoş geldiniz. Tekrar sefa geldiniz değerli kardeşlerim. Aslında bugün efsane forvetimiz, efsane golcümüz Özcan Danıcı ile ilgili bir video, bir içerik yapmayı planlıyordum. Ama benim yayın akışımı da sevgili Özcan Danıcı bozdu. Yanda gördüğünüz gibi değerli kardeşlerim bir sezon daha oynamaya karar vermiş. Benim için aslında çok mutlu bir haber oldu. Bir sezon daha onunla beraber kadromda olmasından çok memnun olacağım. O zaman ben de programı değiştirerekten, yayın akışını değiştirerekten önümüzdeki sezon inşallah sevgili Özcan Danıcı ile ilgili bir içerik yapmayı planladığımı söylüyorum değerli arkadaşlar. O zaman dedim ki arkadaşlar bugün biraz federasyondan bahsedelim. Ve oradan da dereceli şampiyonaya geçmek istiyorum. Lütfen siz de bulunduğunuz federasyonlarla ilgili yorumlara katkı verirseniz çok sevinirim. Dereceli şampiyona ile ilgili de beğendiğiniz beğenmediğiniz yanlarını yorumlara yazarsanız da çok çok memnun olurum değerli arkadaşlar. Şimdi değerli kardeşlerim tabii bir arkadaşımızın tavsiyesi üzerine bu federasyona girdik. Altın birde mücadele ediyor. Değerli kardeşlerimiz var göründüğü gibi. Şu anda 64 grup içinde birinci sırada. Dolayısıyla bir üst seviyenin de en yüksek adayı değerli arkadaşlar. Şimdi tabii bu arada Oktay Team Junior'un da federasyonda çok kısa değineceğim. Tabii o şey olarak pardon çok özür diliyorum. O tabii biraz daha alt seviyelerde. Şu anki bizim kadromuz şeyden daha alt seviyelerde. Arkadaş listemden şöyle gidiyorum. Arkadaş listemden şöyle gidiyorum değerli arkadaşlar. Değerli kardeşlerimizi de görüyoruz burada. Evet. Şimdi tabii salt olarak baktığımız zaman Oktay Team Junior'un da şu andaki şeyi bu. Kadrosu bu değerli arkadaşlar. Oktay Team Junior'un kadrosu bu. Evet bu oyuncumuz cezalı olduğu için dışarıdaydı. Dolayısıyla şimdi tabii ki onunki şeyinde de değerli arkadaşlar çok kıymetli kardeşlerimiz var. YouTuber olan sizlerin de yakından bildiği isimler var. Dolayısıyla güzel bir federasyon. O da zaten en iyilerin en büyük adayı şu anda değerli arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şu dereceli şampiyonaya bir gelelim. Bakalım dereceli şampiyonadaki durumumuz nedir? Şimdi dereceli şampiyonada yanında göründüğü gibi değerli arkadaşlar Oktay Team Junior zaten hep böyle her sezon olduğu gibi en iyilerde yer alıyor. Belli bir seviyede tabii gücü var. O güç nispetinde geçen sezon biraz daha yükseklerdeydi sıralaması Junior'un ama bu sezon biraz daha aşağıda diyelim. Bizim de tabii dolayısıyla benim de şu anda yanında görüldüğü gibi bakalım biz de sıralamamıza bir bakalım. Değerli arkadaşlar %47'lik bir galibiyet oranımız var. Dolayısıyla ben bu takımımızda gelebileceği en yüksek seviye olan muhteşeme kadar geliyor. Yani her iki takım da her sezonki alışkanlıklarını bozmadan Oktay Team muhteşeme kadar geliyor. Oktay Team Junior CR ise en iyilerde yerini bir şekilde alıyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bir baktığımız zaman Nordeus'un Top 11'ın zaten daha evvelden de bundan bahsetmiştim. Tutan etkinliklerde insanların ilgi gösterdiği, alaka gösterdiği etkinliklerde muhakkak işi maddiyata döküyorlar arkadaşlar. Bunu çok arkadaşımızla konuşurken de aynı şeyleri söylüyorum. Aynı fikirde olduğumuzu onlarla da görüyorum. Şöyle bir baktığım zaman belki sizlerin de dikkatini çekiyordur. Bu konuda da fikirlerinizi rica ediyorum. İlk 3 genel itibarla hep aynı. Yani ilk 3'teki takımların sıralaması pek değişmiyor değerli arkadaşlar. Şöyle bir baktığınız zaman aşağı yukarı ilk 3'teki takımlar yani bunlar artık bizlerin çok 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 üstünde. Kendilerini aşmış. Bu işe maddi olarak çok büyük yatırımlar döken arkadaşlar.
Yani bilmiyorum. Tabii bu bir tercih, yani olacak diye aktaracaksınız. Ama bence çok da sağlıklı bir düşünce tarzı değil diye düşünüyorum değerli arkadaşlar. Çünkü sonuçta bir oyun. Dolayısıyla e, yani siz elinizdekinden bir şey kazanmıyorsunuz. Size bir getiri sağlamıyor. Sadece sizden alıyor. Sadece sizden alıyor. Sadece sizden alıyor arkadaşlar. Yani bu hangi etkinlik olursa olsun hepsi için geçerli olan bir kural. Ama yani bu kadar böyle tabii en tepede kalmak, bu nasıl bir tabii bir duygu, hani bize çok yabancı olan bir duygu. Dolayısıyla ben hep dikkat ediyorum. Hep böyle gözlüyorum. Bu Jorge Jesus, işte ikinci sıradaki arkadaş, üçüncü. Yani şu ilk beş altı devamlı böyle ilk üç içinde yer alıyor. Ama Jorge Jesus, bu arkadaş Portekizli olduğunu beyan etmiş ama büyük bir ihtimalle Arap ülkelerinden diye tahmin ediyorum. Çünkü Al Hilal ona isim çağrıştırıyor. Dolayısıyla hep aşağı yukarı her sezonun birinci sırasında yer alan bir arkadaş. Yani kadrosunu zaten konuşmaya, söylemeye gerek yok. Adamın rezervi de, yedeği de, her şeyde muhteşem, 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 muhteşem. Yani dolayısıyla tabii ki bu ayrı bir dünya, ayrı bir seviye. Yani şöyle bir şey var tabii, biliyorsunuz dereceli şampiyonada daha evvelden tekrar pardon özür diliyorum, dereceli şampiyonaya geçelim. Daha evvelden işte her grupta atıyorum Premier'da muhteşeme geçerken falan oynadığınız karşılaşmanın arasında sandıklar açılırdı. Dolayısıyla ücretsiz ödüller alınırdı. İşte biraz evvel bahsetmiş olduğum gibi Nordics Top 11 hemen bunu işte bu şeydeki gibi neydi o? Penaltı atışmasındaki gibi işte kademeli 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 yollara çevirdi. İşte şu kadar devam edersen şu olur. Şu kadardan sonra şu kilidi açarsan diğer ödülleri almaya devam edersin falan gibi, hemen böyle aynı şey penaltı çarpışmasında da var değerli arkadaşlar. Tabii penaltı çarpışmasında oynayan arkadaşlarımız da daha iyi bileceklerdir. Ona da ilgi çok fazla olduğu için, ona da bir alaka olduğu için penaltı çarpışması olsun, bu dereceli şampiyonu olsun falan filan, yani bu tip etkinlikler video alıştırmalar haricinde şimdilik. Dolayısıyla hepsinde tutan etkinliklere çok iyi şekilde hemen neşter vurmayı Nordeus iyi beceriyor. Ha, mesela füzyon kampında çok fazla bir şey yapmadı. Tahmin ederim ki henüz daha füzyon kampı etkinliği çok rağbet görmedi. İnsanlar da haklı olarak zamanını boşa biraz harcamak istemiyor diye düşünüyorum değerli arkadaşlar. Yani arkadaşlar federasyonlar önemli tabii. Federasyonlar birlik, beraberlik, beraber dayanışma halinde gitmek, beraber kazanmak veya beraber kaybetmek. Burada bir birlik, beraberlik hem kişilere bir gelir sağlamış oluyor. Az da olsa bulunduğu seviyeye göre diyeyim. Bir gelir sağlamış oluyor. Hem dolayısıyla bazı görevlerde, etkinliklerde beraber hareket etmenin faydasıyla çok daha güzel şekilde, kısa şekilde hareket kabiliyeti sağlıyor ve bitirme şansı veriyor. Dolayısıyla bu etkinlikler çok güzel etkinlikler. Ama dereceli şampiyon için şunu söylemek isterim. Evet, gelinebildiği kadar geliniyor. Zaten yani devamı takip ediliyor, oynanıyor. Ama ben şu ilk beş altı takım arasındaki mücadelenin hiçbir zaman böyle araya başkalarının girdiğini, değiştiğini görmedim. İlk 6 diyeyim, yani şu gördüğünüz kısım e, Jorge Jesus'un liderliğinde devam edip gidiyor değerli arkadaşlar. Arkadaşlar hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoş kalın, esen kalın.